Önemli olan kalbinin hizmet etmek için atmasıdır. Ben Amerikalı bir Hristiyanım ama aynı zamanda da hareketin bir parçasıyım diyebiliyorum. Çünkü benim de işim eğitimle, dinler arası diyalogla ve dünyada adaleti istemekle. Is to me simultaneously both incredibly modest. When I traveled to Turkey, I saw students that I recognized myself in them, and I saw students for whom there is a verse, I believe, forgive my ignorance, in the Quran that God made us many nations and peoples so that we might. My name is Stephanie Adım Varnon Stephanie Hughes. Varnon I'm a Hughes. PhD student at Claremont Lincoln University, Üniversitesi'nde where I'm dinlerarası studying eğitim üzerine interreligious doktora yapıyorum. education. I begin my Dinlerarası dissertation programlarda hopefully later this Claremont spring. Lincoln I'm also Üniversitesi için working for çalışıyorum. Claremont Lincoln University on their Bir interfaith yandan da programs and on Dinlerarası Eğitim telling the Dergisi'nin story baş of the editörüyüm. university. I'm also the Dolayısıyla editor-in-chief of the dinlerarası Journal diyalog of hem Interreligious kişisel hem de Studies, mesleki so hayatımın büyük professionally bir and parçasını personally, oluşturuyor. interfaith dialogue is a huge part of my life. I'm inspired Hizmet by the hareketini Hizmet ilham movement. kaynağım olarak görüyorum. I didn't realize that Hizmetle until I tanışana came kadar bunu çok in fark contact etmemiş with the olsam da movement, but all hayatım of my boyunca life, education eğitim, and hizmet ve service diyalog and benim için dialogue birer have been dönüştürücü güç transformative olmuştur. to me. So when I encountered the Hizmeti önce movement, sınıf first in arkadaşlarımdan, daha classmates and sonra then da diyalog professionally merkezlerinde, seeing akademik dialogue konferanslarda ve institutes at professional makalelerde ve conferences tabii ki and Sayın reading Gülen'in academic yazılarında da papers profesyonel written manada by people tanımaya who reference başlayınca the movement benim and the work of kendimce Mr. yapmaya Gülen, çalıştığım I began işleri to see, oh, samimi there bir is an şekilde entire yürütmeye movement of çalışan koca people bir toplumsal that are hareket olduğunu studiously gördüm. and earnestly involved in things that I'm involved in. Türkiye'ye And gidip when I had the chance to okullarda, travel to Turkey insani and yardım meet people working in kuruluşlarında ve schools, farklı in yerlerde relief çalışan organizations, insanlarla in tanıştığımda şunu neighborhoods, düşündüm. again, Bu I tamamen thought this insani is bir iş. human work. Bu This is the work that gönüllülerimizin all of our birleşerek hearts yapması should gereken be bir işti. doing. So it Bu remains a hareket source of hala bana inspiration for ilham me in veriyor. my work. Mr. Bana Gülen göre Sayın Gülen is to son me derece mütevazı ve simultaneously geniş both vizyon incredibly sahibi bir modest insan. and a visionary. And I Onun see that söylediklerini dikkate anyone who alan has ya da studied çok önceleri his başlamış words olan bu or eğitim has come in projelerinin contact bir with him parçası olan her or bir insanın has become hizmet, part of the education eğitim, projects uzlaştırma that he ve diyalog began long alanlarında ago has dönüştürücü bir güce also sahip had the olduğunu görüyorum. transforming power of service, education, peacemaking and dialogue. And so it's strange Geniş to bir think that kalbi one olan ve person kendini başkalarını with yaşatmak a için deep yaşamaya heart and a adamış bir insanın commitment to gerçekten living so that dünyayı others may değiştirebileceğini live düşünmek can really biraz change the hayali world. gelebilir insana. And yet I Fakat see this ben person, Sayın Mr. Gülen, Gülen'in as someone who's kişisel not güç ya interested da in övgü personal peşinde power olmayan, or personal hatta kendisi acclaim hakkında or konuşulmasını dahi making istemeyen speeches bir about kişi olduğunu himself. görüyorum. It's really Onun about için letting önemli others olan live. başkalarını One of the yaşatmak. things that always strikes me about Ayrıca Mr. Sayın Gülen is Gülen'in his beni etkileyen appreciation for diğer bir poetry. yönü şiire olan And I sevgisidir. myself, when I was a child, Ben would de sit in a çocukken ağaca tree çıkar and ve write şiirler poems, and I yazardım. felt very close to O God in those anlarda moments. And I Allah'a had daha da good yakın olduğumu teachers who hissederdim. would comment on my Sayın poetry Gülen'in every de single şiir ve time. And hayal I know that Mr. dünyasının Gülen insanı sonsuza has said yaklaştıran that vasıtalar olduğunu poetry and the söylediğini biliyorum. imagination gives us Bu access to konuda the beni infinite. teşvik eden And I'm öğretmenlerim thankful olduğuna da for the hep teachers who şükrediyorum. have helped me foster that skill. And I just think it's Eğitim ve hizmet another adına bu kadar çok fruit emek veren bir insanın that someone aynı zamanda who does so insanların much for ruhlarını da education and beslemek service istemesi de also ayrı bir wants to güzellik. nourish the souls of people. Not just give them a İnsanlara desk, not yalnızca just bir give them masa, books, not bir just give kitap them ya da aid, but sadece make zaruri sure that ihtiyaçları the sağlamak imagination değil, and the soul aynı are not zamanda luxury hayal items. gücü ve They're for canlı bir each ruhu da person. aşılamak. When I was a little Çünkü her girl, insanın I bunlara da lived in a ihtiyacı very var. rural town, coal Küçükken mining town. madencilik My yapan father was a kırsal coal bir miner. kasabada My yaşıyordum. grandparents were Babam farmers, and not madenciydi. many people went to college. And so Dedelerim the çiftçiydi ve idea that I üniversiteye could go giden to pek college yoktu. and become a Üniversiteye writer gitmek, or a ileride thinker bir was yazar, very bir far düşünür to me. olmak bana oldukça And when I uzaktı. traveled to Turkey, I Türkiye'ye saw gittiğimde students that I gördüğüm öğrencilerin recognized bazılarında myself in kendi them. çocukluğumu And I saw gördüm. students for whom Aldıkları just an eğitimle education hem kendi changes their hayatlarını lives
hem de daha sonraki nesilleri değiştirebilecek öğrencileri gördüm. Dolayısıyla bu hareketin en büyük katkılarından birinin güzel bir hayatı erişilebilir kılması olduğunu düşünüyorum. Kim olduğunun hiçbir önemi yok. Müslüman ya da Hristiyan, kız ya da erkek, paralı ya da parasız hiç fark etmez. Eğitim alabiliyorsun. Ve yalnızca eğitimle de kalmıyor. Bazen yemek, bazen insani yardım ya da ilaç. Yani neye ihtiyaç duyuyorsan. Yaşadığı toplumun bir parçası olan ve hizmet hareketi aracılığıyla bunu gerçekleştirebilecek olan nice insanlar var. Bu şekilde kendimi geliştirmeme, bu tarz dinler arası çalışmalarda bulunmama vesile olan şeylerin aynılarının bu hareket vasıtasıyla başkaları için de gerçekleştiğini görüyorum. Yanılmıyorsam Kur'an'da Allah'ın bizleri farklı ırk ve milletler halinde yaratmasındaki hikmetin birbirimizi tanımamız olduğu anlatılıyor. Burada ilme dayalı, hepimizin bilgisinden, aklından, öğrendiklerinden gelen bir güç var. Eğer yalnızca kendi kendimizi tanır, kendi küçük dünyamızda kalırsak, hiçbir zaman bilgimizi daha da zenginleştiremeyiz. Fakat birbirimizi tanır, bilim dünyasını keşfeder, dünyayı da daha çok tanırsak, işte o zaman bildiklerimize değer katabiliriz. Akademik açıdan bu çok derin bir düşünce. Hepimiz içinde bulunduğumuz ilişkiler vasıtasıyla zenginleşiyoruz. Arkadaşlıklarımızla, yeni tatlar deneyerek, yeni bir müzik dinleyerek, sanatla hemdem olarak. Bu dini kaide benim de akademik ve mesleki hayatımda izlediğim yolda gösteriyor kendini. Hizmet hareketinin kayda değer noktalarından biri de yapısında herhangi bir hiyerarşinin olmayışıdır. Bir şeyi doğru ya da yanlış yaptığıma mutlak surette karar veren ya da Stephanie şöyle yap, böyle yap diyen biri yok. Önemli olan kalbinin hizmet etmek için atmasıdır. Ben Amerikalı bir Hristiyanım ama aynı zamanda da hareketin bir parçasıyım diyebiliyorum. Çünkü benim de işim eğitimle, dinler arası diyalogla ve dünyada adaleti istemekle. Hiyerarşik olmayan, kolları bu kadar geniş ve bu kadar kapsayıcı olan başka bir organizasyon bilmiyorum. Claremont Üniversitesi'ndeki pozisyonum benim için zamanla gerçekleşen bir rüya gibi gerçekten. Bu üniversitenin mottosu da dünyadaki irfanı fiiliyata çevirmek olarak geçiyor. Oradaki irfan, başka insanların gelenekleri, değerleri ve inançlarından gelen o irfana kendini açmak demek. Bir öğretmen olarak biliyorum ki ne zaman bir öğrenci yeni bir şey öğrenmek için adım atsa, ilk etapta bir dengesizlik hali yaşayabiliyor. Bu bir gelişimsel ve psikolojik bir terimdir ve yeni bir şey öğrendiğimiz zaman geçirdiğimiz o sarsıntılı evreyi anlatır. Öğretmen, papaz ya da lider konumunda olan insanların görevi de bu evreyi geçiren insanlara yol göstererek sonucunda kazançlı çıkmalarını sağlamaktır. Kökleri yerde ve topraktan beslenen bir ağaç misali, bizim de farklı geleneklerin irfanına erişebildiğimiz ölçüde zenginleştiğimize inanıyorum. Bizim buradaki işimiz bu ve gayet açık bir şekilde görüyoruz ki Sayın Gülen'in ve Hizmet'in de işi bu. Müslümanlar adına konuşamam ama Müslüman olmayan sınıf arkadaşlarımda yaptığım projelerde bir başkasıyla verimli bir şekilde bir araya geldiğimiz zamanlarda her birimizin aklını, kalbini ve işlerini zenginleşmiş gördüm. Hizmet Hareketi'nin okulları öğrencileri teşvik eden yerler. Çocuklarla ilgileniyor, sıcak bir ortam var, müzik var, canlılık var. İnsana ilham veren yerlerde oralar. Amerika'da öğretmenlik yaparken çok zorlandığım anlar da oldu. Çok fakir öğrencilerim vardı ve onlara sunabilecek kaynaklarım olmadığı için içim burkuluyordu. Türkiye'deki ziyaret ettiğim okullarda öğrencilere sağlanan imkanları görünce yeniden heyecanlandım. Geçmişine, ailesinin fakirliğine, zenginliğine bakılmaksızın istisnasız her çocuğa böyle bir hediye sunmanın kıymetini ifade edemem. Hayati bir şey bu. İnsana hayat veren bir şey. Fakat bir çocuğun elinden eğitimi aldığın zaman onun ailesinden de sonraki gelecek nesillerden de güzel bir hayat sürme fırsatını almış oluyorsun. Geçen yaz Oklahoma'da hortum olmuştu. Kız kardeşim ve eşi evlerini kaybetti. Kardeşim inançlı bir insan değil, Hristiyan değil.
Ama is kendilerine not gelen a yardımların believer. She's not hepsinin Christian, dini but she kurumlardan said gelmiş that olduğunu all of söyledi the bana. aid that helped Bunun them için çok get their şükrediyordu. lives back came from religious Kimse Yok Mu organizations, and she was derneğinde de thankful o for bağı that. hemen hissettim. So when I visited Bu Kimse kurumda Yok Mu, hangi ülkeden I felt olurlarsa that connection olsunlar, again kime of an ibadet organization ederlerse who was etsinler, giving binlerce so insana much aid ihtiyaç to duydukları thousands of yardımı people, götürmeye no matter çalışan bir what country, kurumdu. no matter what they looked like, no matter Ailemin who başından they geçenleri worshipped, just düşündüm o giving the anda. aid where it was most needed. And I Felaketler thought, yaşayan this is what my insanlara family experienced. Allah'ın And I yeryüzündeki think in the face halifeleri of olarak devastation, when people üzerimize have no düşen hope, görevin o insanlara yardım our etmek role ve as children nimet of olarak God bize sunulan is to give kaynaklarımızı hope, is başkalarıyla to paylaşmak use our olduğunu traditions and düşünüyorum. our wisdom and the resources we've been blessed İnsanlara with to ihtiyaç give back. duydukları noktalarda I cannot yardım think of a götüren reason to herhangi bir kurumu criticize any eleştirmenin hiçbir organization mantıklı that meets gerekçesi people gelmiyor where their benim need aklıma. is in the Yapılan world. hizmetlerin I başlı think başına that's, çok şey I think ifade the work ettiğini speaks for düşünüyorum. itself. Gerçek İslamiyet'in tanıtılmasına katkıda bulunan Hizmet Hareketi gibi oluşumların gelecekte dünyada barışın sağlanmasına katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Hizmet hareketine Sayın Gülen'in şu felsefesi ve mesajı ilham kaynağı oluyor. Önemli olan ben değil, bir bütünün parçası olarak benim nerede durduğumdur.